yayına çıkmadan önce Netanyahu'nun basın toplantısını dinledim. Netanyahu bu basın toplantısını yaklaşık 3 saat süren bir güvenlik kabinesi toplantısından sonra gerçekleştirdi. Düzelteyim, basın toplantısı değil, hatta bu ulusal sesleniş konuşmasıydı. Yani basın mensuplarından soru aldığı bir durum değil, sadece bir beyanat verdi. Burada son haftalarda düşmanlarımıza ezici bir darbe vurduk ifadesini kullandı. Düşmanlarını tasvir ederken de Yemen'deki Husiler, Lübnan'da Hizbullah ve Hamas'ı zikretti. Yine aynı şekilde İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştiği saldırıya dokundu. Burada hedef aldığı ismin Hizbullah'ın genelkurmay niteliğinde olduğunu, askeri kanadının lideri olduğunu vurguladı. Ve aynı zamanda da Muhsin, düzeltiyorum, Şükür'ün Amerika Birleşik Devletleri tarafından da aranan bir isim olduğunu, geçmişte 83'te Beyrut'ta Amerika Birleşik Devletleri donanma kuvvetlerine ve Fransız donanma kuvvetlerine düzenlenen saldırıdan da sorumlu olduğunu vurguladı. Başına Amerika Birleşik Devletleri tarafından 5 milyon dolar ödül konduğunu söyledi. Tabii şunun altını çizmek gerekiyor. İsrail'in Lübnan'a vereceği karşılık konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden gördüğü baskı çok yakından biliniyordu. Netanyahu, Beyrut'a düzenlediği saldırının Amerika Birleşik Devletleri tarafından da meşru görülmesi gerektiğinin kendi adına bunun altını çizdi. Bu noktayı aktaralım. Peki bu güvenlik kabinesinde neler konuşuldu? Az önce söyledik. 3 saatlik bir güvenlik kabinesi toplantısının ardından bu basın toplantısı, ulusal sesleniş konuşmasını yapmıştı. Güvenlik kabinesinde de İsrailli güvenlik yetkililerinden kulislere yansıyan bilgilere göre kendilerinin kapsamlı bir karşılık beklediği, İran ekseninden kapsamlı bir karşılık beklediğini, bunun Lübnan Hizbullah'ı, Suriye, Irak ve Yemen'den düzenlenebilecek ortak bir saldırı olabileceğinin altını çizdi İsrailli yetkililer ve bunun içinde hazırlık yaptıklarını, Amerikalı müttefikleriyle bunları görüştüğünü aktardı ve Enes, İsrailli Enes aslında Netanyahu'nun açıklamasındaki satır aralarına baktığımızda konuklarımızdan da katkı isteyeceğim ve kendilerine de soracağım ama sana şunu sormak istiyorum. Şimdi net olarak Haniye demedi ve İran'daki bu suikaste ilişkin tek bir kelime dahi söylemedi. İsrail'de bu nasıl konuşuluyor? Mesela kamuoyu ne diyor bununla ilgili? Çünkü Hamas'ın üst düzey ismine, Hamas'ın yöneticisine yönelik bir suikast girişiminden söz ediyoruz. Neden Haniye ismini bile almadı ağzına? İsrail zaten dün Lübnan'da gerçekleştiği saldırıyla bölgesel anlamda tırmandırıcı bir adım attı. Bu nedenle yine egemen bir ülkenin başkentinde o ülkenin diplomatik bir misafirine düzenlenen saldırı İsrail adına çok büyük bir sınır aşımı teşkil ediyor. Burada olağan şüpheli zaten İsrail. Herkes İsrail'in bunu yaptığını konuşuyor. Buna ilişkin çok fazla işaret görünüyor. Ancak İsrail bunu resmi olarak üstlenmekten kaçınıyor. Sabah saatlerinden itibaren de herkesin beklediği açıklama buydu. İsrail'den, Tel Aviv'den resmi olarak Tahran'da düzenlenen bu suikaste ilişkin bir açıklama gelecek mi? Ancak gün boyunca İsrailli yetkililer bunu sürekli reddetti. Biz gün içinde İsrail hükümet sözcüsünün çevrim içi basın toplantısına katıldık. Burada da kendisine defalarca soruldu. Biz bu konu hakkında yorum yapmıyoruz yanıtını sürekli yineledi. İran'dan gelecek bir saldırı konusunda endişeli misiniz sorusu sorulduğunda da biz zaten 7 cephede savaş veriyoruz ve her zaman teyakkuz halindeyiz. Şu anda da yüksek alarm durumundayız yanıtını verdi. 7 cepheyi de İsrail'in tanımı açısından açıklanan yeni cephede işgal altındaki ve şu anda işgal ve kuşatma altındaki Gazze şeridi, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan'da Hizbullah, Suriye'de İran destekli gruplar, yine aynı şekilde Irak'ta İran destekli gruplar ve de Yemen'de Husiler olarak tanımlıyor. Bunun yanı sıra İran yönetimini de baş düşmanı olarak
tanımlıyor. Bugün Netanyahu'nun yaptığı konuşmasında İran'a yönelik en büyük işaret. Biz zaten başından beri 7 Ekim'den itibaren bunu sürekli dile getirdik. Bir savaştayız ve İran eksenine karşı bir savaştayız ve düşmanlarımıza da ağır bir darbe indirdik ifadesini kullandı. Netanyahu'nun konuşmasında yaptığı diğer dikkat çekici bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede yaptığı konuşmasında da aynı bu eksene işaret ettiğini ve bu eksende Washington'la beraber mücadele ettiğini aktardığını bir kez daha vurguladı. Şimdi benim merak ettiğim bir konu var Enes. Şimdi bu Netanyahu üstlenmiyor belli ama sanki aynı zamanda üstleniyor. Nasıl üstleniyor onu da açıklayayım. Yani şimdi şöyle bir ifadesi var. Biz 3 cephede işte o terör odaklarına karşı darbeyi vurduk ifadesi kullanıyor ve Hamas'ı işaret ediyor, Hizbullah'ı işaret ediyor, bir de Husileri işaret ediyor. Şimdi burada Hamas'ın yönelik saldırı olduğunu düşünürsek, Yemen, işte Hizbullah, Lübnan ve İran'da olduğunu düşünürsek, burada da bir üstlenme, hani kartvizi istihbaratçıların tabiriyle kartviziti koymuş gibi görünüyor. Yani bu aslında hani orada tartışılmıyor mu? Aslında bu bizim işimiz denilmiyor mu perde arkasında? İsrail'de Netanyahu burada bir yandan bizim ve genel olarak da gündemden kaçan bir nokta var. İsrail'in Gazze'deki saldırıları aralıksız devam ediyor. Hatta bölgesel anlamda bu şiddetin ve gerilimin arttığı dönemde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları giderek daha da şiddetleniyor. Böyle bir tablo var. Netanyahu'nun söylediklerini buraya da yorulabileceği biçiminde bir kaçış noktası kendisine bulmuş olabilir. Ama az önce aktardığınız noktaya vurgu yapacak olursak, İsrail basınında sabah saatlerinden itibaren büyük bir coşku hakim. Heniye'nin suikaste uğramasının ardından İsrail basınında işte eski İsrail'i yeniden bulduk. İsrail 7 Ekim'de kaybettiği askeri caydırıcılığı, askeri üstünlüğü, istihbaratına ilişkin zayıflık iddialarını bugün bir kez daha giderdi. Yeniden düşmanın kalbinde sınır ötesi ve cüretkar operasyonlar, saldırılar yapabileceğini bir kez daha gördük. Yorumlarını sıkça rastladık ama az önce aktardığım gibi İran zaten İsrail Tel Aviv yönetimi bir önceki gece Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi konumundaki bir noktaya hava saldırısı düzenleyip bunu üstlendikten sonra ertesi sabah gece saatlerinde gerçekleşen Tahran'ın kalbindeki İran ve Lübnan Hizbullah'ının askeri kapasiteleri kıyaslanamaz bile. Böyle bir saldırıyı üst üste yapmış olmasının ardından bu saldırıyla ilgili sorumluluğu üstlenmeyerek bir nevi zımni bir şekilde kendisini sıyırmaya çalıştığını görüyoruz.